Rutin bir ameliyat sırasında her şey değişti. Yıllardır amansız bir hastalıkla boğuşuyordum. Vücudum, aylık reg dönemlerimdeki bitmek bilmeyen kanamalarla zayıf düşmüştü. Doktorlar kanamayı durdurmak için defalarca çabaladı. Ancak kalıcı bir rahatlama sağlayan bir çözüm bulamadılar. Hormonal tedaviler ve özel ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli tedaviler denediler ama hiçbiri uzun süreli bir çözüm sunamadı. Yıllar boyunca yapılan çok sayıda danışma ve müdahale sadece geçici bir rahatlama getirdi ve durumum giderek kötüleşti. Her başarısız deneme, büyüyen bir hayal kırıklığı ve çaresizlik hissi ekleyerek durumumun ciddiyetini daha da vurguluyordu. Ameliyat planlandığında bedenim yılların mücadelesinden dolayı çöküşün eşiğindeydi. Kırılgan ve yıpranmış haldeydi. Görünmeyen yolculuk başlıyor, ameliyat günü beklenmedik bir şey yaşadım. Ameliyathaneye götürülürken korku ya da endişe yerine derin bir sevinç ve heyecan hissettim. Bu duygu, içinde bulunduğum koşullar düşünüldüğünde bana o kadar yabancıydı ki bir an şaşkınlık içinde kaldım. Anestezi uzmanı yaklaşarak gazı vermeye hazırlandığında, böyle bir anda heyecan duymanın ne kadar garip olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ancak bu his olağanüstü bir yolculuğun habercisiydi. Hayat, ölüm ve ruhun sınırsız gücü hakkında daha önce asla hayal edemediğim gerçekleri keşfedeceğim bir yolculuğun. Dünyanın ötesindeki bir diyar anestezinin etkisi altına girdikçe Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. kendimi bu dünyanın ötesinde bir aleme geçiş yaparken buldum. Ruhsal bir düzlemin varlığına uzun zamandır inanıyordum ama bunu böylesine bir netlikle tecrübe edeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu kez uzaktan bir gözlemci değildim. Aksine bu manevi mekanda tamamen bulunuyordum. Babaannem, benim babam, beni karşıladı ve anında rahatlamamı sağlayan bir sıcaklıkla kucakladı. Beni muhteşem bir yere götürdü. Canlı, yemyeşil bir çimenlik ve yazın en güzel tonlarında boyanmış bir gökyüzünden oluşan geniş bir alan. Ayaklarımın altındaki çimenler canlı gibi hissettiriyordu. Eğilmeden bile en ince detayları görebiliyordum. Sanki çimenin her bir yaprağı enerjiyle dolup taşıyor. Bu alemin derin uyumunu yansıtan bir ritimle yankılanıyordu. Bu canlı algı, evrenle olan bağlantımın derinliğini hissettirerek beni sınırsız bir bütünün parçasıymışım gibi hissettirdi. Bu alemi daha iyi anlamamı sağladı ve her bir unsurun ne kadar küçük olursa olsun derin bir anlam ve canlılık taşıdığını ortaya koydu. Manzaranın her bir detayı kelimelerle anlatılamayacak bir huzur yayıyordu. İlerledikçe yazlık bir barbekü partisinden farksız bir buluşmaya rastladım. Bu sahne, geçmişte kaybettiğim aile üyeleri ve arkadaşların yanı sıra uzun zaman önceki yaşamlarımdan içgüdüsel olarak tanıdığım ruhlarla doluydu. Her bir etkileşim, uzun bir aradan sonra sevgili arkadaşlarla yeniden buluşmak gibiydi. Büyük babamla konuştum. Hayatından hikayeler paylaştı ve bana hatırladığım aynı nazik bilgelikle öğütler verdi. Yıllardır düşünmediğim bir çocukluk arkadaşım, beni sımsıcak bir şekilde kucakladı ve kaygısız günlerin anılarını hatırlayıp güldük. Hatta geçmiş yaşamlarımdan gelen ruhlar bile benimle konuşarak zamanın ötesine geçen ortak deneyimlerden bahsetti. Her sohbet, sevgi ve bağların zamansızlığını pekiştirerek sevgiyi ve bağlılığı derinleştiriyordu. Kucaklaşmaları dünyada hiç tecrübe etmediğim türdendi. Tamamen saf ve koşulsuz sevgiyle dolup taşıyordu. Bu alemde zaman farklı bir şekilde akıyordu. Saatler süren neşe dolu bağlar ve samimi konuşmalar gibi hissettiğim şey dünyadaki zamanla yalnızca 20 dakikaya denk geliyordu. Hep birlikte geçmişi andık, güldük ve derin bir uyum hissine kapıldık. Yaşadığım neşe, yaşamda peşinden koştuğumuz türden geçici bir coşku değildi. Derinlemesine kök salmış, dengeli ve kalıcı bir mutluluktu. Varoluşum planı, babaannem sonunda beni başka bir yere götürdü. Büyük bir toplantı masasıyla dolu, kusursuz bir beyaz odaya. Masanın etrafında dünyadaki yolculuğum boyunca bana destek olan bir grup, yükselmiş üstad ve ruhsal rehberden oluşan konseyim oturuyordu. Beni tanıdık ve amaç dolu bir hisle karşıladılar.
Önümüzdeki masanın üzerine varoluşumun bir planını açtılar. Bu, hayatımın her kararını, zorluğunu ve zaferini parlak bir netlikle yansıtan karmaşık bir haritaydı. Plan, deneyimlerimin birbiriyle bağlantılılığını simgeliyordu. Her çizgi ve detay, aldığım kararları ve bunların taşıdığı dersleri temsil ediyordu. Sanki canlıymış gibi ışıldayan bir ışıkla titreşiyor, yolculuğumun dinamik doğasını içinde barındırıyordu. Bu harita aracılığıyla mücadele anlarının nasıl büyümeye yol açtığını ve her bir ipin nasıl bir amaç ve öğrenim dokusu oluşturmak üzere birleştiğini görebiliyordum. Hayatın tasarımındaki karmaşıklık ve güzelliğin derin bir hatırlatıcısıydı. Bu incelemenin merkezinde bir seçim vardı. Bu cennetsi alemde kalmak mı, yoksa dünya yaşamıma geri dönmek mi? Karar tamamen bana aitti. Herhangi bir baskı ya da acele hissi yoktu. Diğer taraftaki barış ve güzellik ezici bir şekilde çekici olmasına rağmen geri dönmeye dair derin bir çekim hissettim. Ruhumun dünyadaki amacı henüz tamamlanmamıştı. Yeniden tasarlama gücü. Geri dönmeden önce bana olağanüstü bir fırsat verildi. Hayat planımda ayarlamalar yapmak. Bu, bir kutudaki sigortaları değiştirmek gibiydi. Her biri yolculuğumun önemli bir yönünü temsil ediyordu. İlk yaptığım değişiklik, hayatımın büyük bir kısmını tanımlayan, kronik sağlık sorunlarını kaldırıp yerine sağlık ve zindeliği koymaktı. Bu değişikliği yaparken güçlenme ve netlik dalgası hissettim. Yaptığım tüm ayarlamaları hatırlayamasam da bunların daha tatmin edici bir yolun zeminini hazırlayacağını biliyordum. Ameliyat sonrası odasında uyandığımda ruhumun bedenime aniden ama nazik bir kuvvetle geri döndüğünü hissettim. Babaannemin varlığı yanımda kalmıştı, az önce çıktığım yolculuğun teselli edici bir hatırlatıcısı olarak. Çarpıcı bir berraklık anında hemşireden benimle birlikte geri getirdiğim 4 ifadeyi yazmasını istedim. Bu kelimeler başkalarına anlamsız gelse de benim yolculuğum için hayatiydi. Ağrı kesici ilaçların etkisi geçtiğinde deneyimimin hafızasının kilidini açmam için bir anahtar işlevi gördüler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Yenilenmiş bir amaç günler. Sonra o kağıt parçasını elime alıp kelimeleri sesli bir şekilde okuduğumda ölüm eşiği deneyimimin anıları canlı bir detayla geri geldi. Her an, her his ve her açıklama kristal bir berraklıkla yeniden canlandı. İlk kez ruhlar ve insanlar olarak elimize tuttuğumuz seçimlerin derin gücünü anladım. Her mücadele, her zafer ve her karar büyümemizi şekillendirir ve varoluşumuzu zenginleştiren bir deneyim dokusu oluşturur. Hayata geri döndüğümde yenilenmiş bir amaç ve yön duygusu hissettim. Olaylar hızla gelişti, hikayemi paylaşmam, kitabımı yazmam ve başkalarına ilham vermem için fırsatlarla beni hizaladı. Bu yolculuğu her anlattığımda varoluşumuzun hayranlık ve harikası ve hayatlarımızı şekillendirme konusundaki inanılmaz potansiyelimiz bir kez daha aklıma geliyor.